Bizler kahvemizi yudumlarken yeryüzünde bulunan sular güneşin etkisiyle buharlaşıp atmosfere doğru yükseliyorlar. Şimdi oluşan bu su buharları yükseldikçe soğuk havayla karşılaşıyorlar ve buz kristallerine veya çok küçük su damlacıklarına dönüşüyorlar. Ve hepsi bir araya gelerekten bulutları oluşturuyorlar. Yeterince büyüdükten sonra da yer çekiminin de etkisiyle yağmur olarak yeryüzüne düşüyorlar. Bu çok basit ve sade anlatımıyla bir yağmurun oluşma süreci aslında. Kahve lezzetli bu arada. Ne zaman yağmur yağsa ve eğer vaktim varsa eğer yağmuru izlemeye ve dinlemeye bayılıyorum. Daha önce hiç kulak verdiniz mi bilmiyorum ama yağmur yağdığı anda biraz ona odaklanırsanız ve dinlemeye başlarsanız çok özel bir orkestranın oluşturduğu eşsiz bir parçayı duyabiliyorsunuz. Yağmurun özellikle o çatıya vuran hafif şiddetli sesi ya da yağmur damlalarının cama vuran pıtırtıları. Sizi bilmiyorum ama bu sesler bana çok huzur veriyor. Peki niye böyle bir deneyim yaşıyoruz? Yağmur sesi bizlere niye huzur veriyor? Öncelikle sesten başlayalım. Ses, hava veya su gibi bir ortamda yayılan titreşimlerden oluşuyor. Yağış ise farklı boyutlardaki su taneciklerinden oluşuyor. Şimdi bu tanecikler düşmeye başladıklarında yeryüzüyle veya kendi aralarında çarpışarak her biri farklı bir titreşim modeli oluşturuyor. Ve hepsi bir ses meydana getiriyor. Bu da aynı zamanda yağmurun ses spektrum aralığının geniş olmasını sağlıyor. Yani hafif bir çiseleme sırasında veya daha küçük yağmur tanelerinde daha tiz bir ses duyarken şiddetli bir sağanak sırasında daha büyük yağmur taneleri sayesinde veya yağmur tanelerinin düştüğü yüzeylerle de ilgili olarak yüksek veya düşük perdeli sesler duyabiliyoruz. Yani yağmuru dinlerken hem huzurlanıyorsunuz hem de çok zengin işitsel bir deneyimin tadını çıkartıyorsunuz. Ve özellikle eğer benim gibi köyde büyümüş, asosyal olup evde tek başına vakit geçirmiş olan bir çocuksanız ve yağmurun oluşturduğu o huzur dolu sessizliği yakalayabildiyseniz eminim çocukluğunuza dair çok güzel huzur dolu anılarınız vardır. Çünkü yağmurun bu geniş ses spektrumu yağmur dışındaki çevrede oluşan ani veya aralıklı sesleri maskeleyip azaltabiliyor. Aslında yumuşak bir arka plan gibi değil mi? Ve bizler bu yumuşak arka plan sesiyle birlikte ruh halimizi sakinliğe doğru kaydırıyoruz. Çünkü yağmurun oluşturduğu atmosfer gündelik hayatın rutin akışında bir yavaşlatma oluşturuyor. Bu yavaşlatma bize mola vermek, rahatlama, nefes almak ve içinde bulunduğumuz anın tadını çıkartmak için bir fırsat veriyor aslında. Şimdi diyelim ki biz de o gün elimizde bir fincan kahve ile anın tadını çıkartıyoruz. Huzur doluyuz. O an yağmur bizim için çok güzel bir şey. Ama o gün dışarıda bir planınız varsa yağmur sizin için gününüzü mahveden bir şey haline geliyor. Tam da aynısı maddi sebeplerden dolayı ertelene en sonunda gerçekleştirilen kendi sünnet düğünümde annemle babamın başına geldi. Yağmur aynı yağmur. O cama vurduğunda oluştuğu sesler hala aynı. Ama bizler aynı değiliz. Yağmuru nasıl algılayıp anlamlandırdığımız, nasıl hissettiğimizi oluşturdu. Şimdi bilimsel bir kaynağı olmamakla birlikte psikoloji literatüründe genelde kabul edilen bir görüşe göre gün içerisinde aklımızdan 7.000 ile 70.000 arasında düşünce geçiyor. Yani burada muazzam bir düşünce bombardımanı var. Şimdi tüm bu düşüncelerin büyük bir kısmı kontrolümüzde değil. Haliyle sürekli burada dırdır eden bir şey var demek yanlış olmaz. Ki literatüre de mind chatter yani zihin gevezeliği ya da hepimizin duymuş olabileceği otomatik düşünceler olarak geçiyor. Günümüzde en çok kullanılan terapi ekollerinden birisi olan bilişsel davranış terapiyi 1960 yılında geliştirmeye başlayan Aaron Beck ekolünün merkezine tam da bu düşünce yapısını yerleştirdi. Bu yaklaşıma göre bizlerin düşünceleri, duyguları ve davranışları birbirlerine bağlı ve sürekli etkileşim içinde olduğu ve hayatımızda karşılaştığımız duygusal ve davranışsal sorunlara yol açan aslında durumların kendisi değil de bizlerin bunu nasıl anlamlandırdığı önemli aslında. Peki bu düşünce yapısı ne kadar önemli? Şimdi şunu biliyoruz. Bizler karşılaştığımız her şeye özel anlamlar yükleyebilen özel varlıklarız. Ve bu yüklediğim anlamlar benim düşünce ve duygumun oluşumunda etkili olabiliyor. Düşünce ve duygum da benim genel davranışlarımı oluşturabiliyor. Benim genel davranışlarım da karakterimi oluştururken, yaşam yolunda ilerlerken karakterim de o yollardan geçiyor ve tercihlerini ona göre yapıyor. Ve hayat yolumuz buna göre oluşuyor. O halde ben olaylara veya durumlara nasıl anlamlar yüklediğime dikkat edersem ve bu anlamlar genel bağlamında
anlamında gerçekçi ve ihtiyacım olan olursa benden kralı yok. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu noktada aklımızdan geçen düşünceyi yakalamak çok önemli. Ama her düşünceyi mi yakalayacağız? Hayır. Eğer duygu ruh durumumuzda bir değişim yoksa ve işler yolundaysa sorun yok. Ama bir modumuz düşmeye başladıysa, bir keyfimiz kaçtıysa ve böyle anlamlandıramadığımız bir takım değişiklik yaşıyorsak o an. Ben az önce ne düşündüm? Aklımdan ne geçti ve benim modum niye değişti? Şeklinde sorular sorarak farkındalığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Diyelim ki modunu değiştiren düşünceyi yakalayamadın. Merak etme. Denemeye devam et. Çünkü bu bir bilişsel beceri ve deneye deneye her defasında daha iyi oluyorsun. Diyelim ki o düşünceyi yakaladık. Şimdi mantığımız neydi? Bu düşünce sayesinde bizler olumsuz anlamlandırma yapmıştık ve modumuz düşmüştü. Haliyle şimdi ben bu anlamlandırmayı sorgularsam eğer gerçek olup olmadığını görebilirim. Ve bu konuda farkındalık kazanmaya başlarsam eğer o kötü anlamlandırma yerine daha iyi veya daha gerçekçi olan bir anlamlandırma koyabilirim ve benim modumun düşüklüğü normale dönebilir. O halde durum neydi? Ben ne düşündüm? Ne hissettim ve bu neye yol açtı? Bu düşüncemi destekleyen kanıt var mı? Bu düşüncemin yanlış olduğunu gösteren kanıt var mı? En kötü ne olabilir? En iyi ne olabilir? Aslında gerçekçi senaryo hangisi? Hadi diyelim bu düşüncem doğru. Ben bununla nasıl baş edebilirim? Eğer bu düşüncemi değiştirirsem ne gibi etkileri olur? Eğer bir arkadaşım aynı durumda olsaydı ona ne söylerdim? Bu tarz ve daha fazla sorular sorarak olayın böyle resmini çiziyoruz ve farkındalığımız artıyor. Peki niye önemli canım şimdi bu? Yani hayat devam ediyor sonuçta ve ben bir şekilde iyi hissedebiliyorum sonradan diyebiliriz. Ama demeyelim. Şimdi gelin birlikte 2 tane resim yapalım. Hayatımızda karşılaştığımız olay ve durumlara yüklediğimiz anlamlar olumlu ise resmimize canlı renklerde noktalar. Olumsuz ise karamsarlığı simgeleyen koyu renklerde noktalar koyalım. Şimdi şöyle sol tarafa olumsuz bir tane biz koyalım. Koyu karamsar tonlar bizi temsil etsin. Olumsuz anlamlar olumsuz düşüncelerimizi oluşturdu ve düşüncelerimiz olumsuz duyguları destekledi. Olumsuz duygularımız bizim olumsuz davranışlarımızı arttırdı. Olumsuz davranışlarımız aylar, yıllar içerisinde karakter gelişimimize ve hayata bakış açımıza etkileri oldu. Olumsuz karakterimiz hayat yolumuzu şekillendirmeye başladı. Şimdi diğer tarafta da yüklediği anlamları olumlu olan biz olsun. Renkli tonlar bizi temsil etsin. Olumlu anlamlar olumlu düşüncelerimizi oluşturdu ve düşüncelerimiz olumlu duyguları destekledi. Olumlu duygularımız bizim olumlu davranışlarımızı arttırdı. Olumlu davranışlarımız aylar, yıllar içerisinde karakter gelişimimize ve hayata bakış açımıza etkileri oldu. Olumlu karakterimiz hayat yolumuzu şekillendirmeye başladı. 2 farklı hayat, 2 farklı resim. Şimdi tabii hayat bundan ibaret değil. Birçok ara ton da mevcut. Ama bu resimlerde gördüğümüz üzere bizlerin hayat boyunca karşılaştığımız durumlara veya olaylara karşı yüklediğimiz o küçük anlamlar gördüğümüz üzere çok ufak bir nokta ve önemsiz bir an gibi olabiliyor. Ama bu noktaların binlercesi, yüz binlercesi ve bir ömrü düşünürsek eğer hayatımızın şekillenmesinde çok büyük etkileri oluyor. Şimdi o sünnet düğününe geri dönelim. O yağmurlu açık havada yapılan sünnet düğününde. Babamın hayatında karşılaştığı olumsuz durumlar için kullandığı bir cümle var. Ve yaşlanmaya başladığım şu dönemlerde o cümlenin o derin anlamını çok daha iyi anlıyorum. Aylar öncesinden planların yapıldığı ve haftalar öncesinden hazırlıkların başladığı o özel önemli günde yağan yağmur için babamın vardır bunda da bir hayır demesi gibi hayatınızda küçük ama renkli noktalarınız çok olsun. Kahve soğumuş bu arada.